1970'lerin başındayız. Hindistan devleti ülkeyi kasıp kavuran kıtlık ve gıda krizlerine karşı Yeşil Devrim adını verdiği agresif bir tarım politikası yürütüyor. Hedef net, tarımsal bağımsızlık. Dışarıdan gıda ithal eden bir ülke olmaktan çıkıp kendi devasa nüfusunu kendi topraklarında doyurabilmek. Bu büyük vizyonun en kritik ayaklarından biri ekinleri böcek istilalarından koruyacak güçlü ve ucuz tarım ilaçlarını yerli olarak üretmekti. İşte tam bu noktada Amerikan kimya devi Union Carbide Corporation bir kurtarıcı edasıyla Hindistan pazarına giriş yaptı. Union Carbide, Hindistan hükümetinin büyük teşvikleriyle Madhya Pradesh eyaletinin başkenti Bhopal'de devasa bir tesis inşa etti. Fabrikanın hedefi Sevin ticari adıyla bilinen kimyasal literatürdeki tam ismiyle karbaril üretmekti. Sevin, böceklerin sinir sistemini felç eden ve o dönem dünya tarımında peynir ekmek gibi satan son derece etkili bir pestisitti. Ancak felaketin tohumları Sevin'in kendisinde değil, onu en ucuz yoldan üretmek için seçilen o spesifik kimyasal sentez yönteminde yatıyordu. Union Carbide üretimi ucuza getirmek ve kar marjını arttırmak için ara kimyasal olarak metil izosiyanat yani endüstriyel kısaltmasıyla MIC kullanıyordu. MIC doğası gereği son derece dengesiz, aşındırıcı ve ölümcül bir bileşiktir. Kaynama noktası sadece 39,1 santigrat derecedir. Yani ılık bir günde oda sıcaklığının biraz üzerinde bile kolayca kaynayıp gaza dönüşebilir. Gaz hali havadan yaklaşık 2 kat daha ağırdır. Bu da atmosfere karıştığında yükselip dağılmak yerine doğrudan yere çöküp bir sis tabakası gibi ilerleyeceği anlamına geliyor. Ancak MIC'nin asıl dehşet verici özelliği suyla olan ilişkisinde gizli. MIC ve su bir araya geldiğinde çok şiddetli bir egzotermik reaksiyon başlatır. Su molekülü MIC ile temas ettiği an bu reaksiyon ısı üretir. Üretilen ısı MIC'nin hızla kaynamasına neden olur. Kaynayan sıvı devasa bir gaz basıncı yaratır ve bu basınç reaksiyonu daha da hızlandırır. Bu mühendislikte termal kaçak denilen, kendi kendini besleyen ve başladıktan sonra durdurulması neredeyse imkansız olan bir döngüdür. Kimya endüstrisinde yazılı olmayan kural açıktır. Tonlarca MIC'nin depolandığı bir tankın yanına bir damla bile suyla yaklaşamazsınız. Peki en ufak bir nemde veya kirlilikte pimi çekilmiş bir termobarik bombaya dönüşen tonlarca MIC'yi nerede depolarsınız? Mühendislik standartlarına göre bu tür tesislerin şehir merkezlerinden kilometrelerce uzak izole sanayi bölgelerinde olması gerekiyor. Ancak Bhopal'de bürokrasi ve kurumsal rahatlık el ele verdi. Hindistan hükümeti fabrikaya yürüme mesafesinde ucuz iş gücü sağlamak amacıyla kırsaldan göç eden binlerce insanın tesisin dibine yerleşmesine sadece göz yummakla kalmadı, bunu destekledi. Bhopal tesisi şehrin tam kalbine ana demiryolu hattının hemen yanına kuruldu. Kısa süre içinde fabrikanın etrafı Jaya, Prakash, Nagar gibi derme çatma teneke evlerden oluşan kilometrelerce uzanan yoğun nüfuslu gecekondu mahalleleriyle sarıldı. Dünyanın en tehlikeli kimyasallarından biri kağıt üzerinde şehirden izole edilmesi gerekirken on binlerce insanın yatak odasına sadece 20-30 metre mesafede devasa yeraltı tanklarında depolanıyordu. Tarımı kurtarmak ve insanları doyurmak için kurulan o devasa yapı, devletin izni ve şirketin kararıyla şehrin tam ortasına yerleştirilmiş bir kimyasal silaha dönüştürülmüştü. Sadece pimi çekecek o ufak mühendislik hatasını bekliyordu. Bhopal'deki tesisin inşası tamamlandığında Union Carbide yönetimi kağıt üstünde kusursuz bir iş başardığına inanıyordu. Ancak ortada devasa bir kurumsal riyakarlık vardı. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde West Virginia eyaletinde birebir aynı üretimi yapan bir fabrikası daha bulunuyordu. İki tesisin ürettiği kimyasal aynıydı, markası aynıydı, elde edilen karın toplandığı kasa aynıydı. Fakat iki tesisin güvenlik standartları arasında tam anlamıyla bir uçurum vardı. West Virginia'daki tesiste en ufak bir basınç değişikliğini veya sıcaklık artışını milisaniyeler içinde algılayan, otomatik uyarı veren ve gerektiğinde sistemi kapatan bilgisayarlı erken uyarı sistemleri kullanılıyordu. Çünkü Amerikan yasaları ve çevre düzenlemeleri bunu zorunlu kılıyordu. Hindistan'a gelindiğinde ise Union Carbide yöneticileri bilgisayarlı sistemlerin gereksiz bir maliyet olduğuna karar verdiler. Bhopal'de devasa tanklardan ölümcül MIC gazının sızıp sızmadığını anlamak için kullanılan ana sensör sistemi kelimenin
tam anlamıyla insan biyolojisiydi. Fabrikadaki işçilere gözleriniz yanmaya başlarsa veya burnunuza haşlanmış lahana benzeri bir koku gelirse sızıntı var demektir. Amirinize haber verin talimatı verilmişti. Dünyanın en büyük kimya devlerinden biri milyarlarca dolarlık operasyonunda erken uyarı dedektörü olarak işçilerin gözyaşı kanallarını kullanıyordu. Tasarruf tedbirleri sadece elektronik sistemlerle sınırlı kalmadı. MIC yapısı gereği son derece aşındırıcı bir kimyasaldır ve standart mühendislik prosedürleri bu gazın taşındığı boruların yüksek kalite paslanmaz çelikten veya teflon kaplamalı alaşımlardan üretilmesini emreder. Ancak Bhopal fabrikasının boru hatlarında çok daha ucuz olan ve MIC ile reaksiyona girdiğinde hızla korozyona uğrayan demir ağırlıklı karbon çeliği kullanıldı. Daha kurulum aşamasında sıvı kimyasalı taşıyan boruların iç çeperleri paslanmaya ve dökülmeye başlamıştı bile. Ve bu dökülen demir pası MIC için mükemmel bir katalizördü. Yani reaksiyonu tetikleyecek en etkili yabancı maddelerden biriydi. Bu ölümcül mühendislik tavizlerinin faturası aslında 1984 yılından çok önce kesilmeye başlandı. Fabrika felaket gecesine kadar adeta ben patlayacağım diye bağırıyordu. 1981 yılının Aralık ayında borulardan birinde fosgen gazı sızıntısı meydana geldi. Aşraf kanadında bir tesisat işçisi sıvı gazın üzerine sıçraması sonucu paniğe kapılıp maskesini çıkardığı için ciğerleri parçalanarak hayatını kaybetti. Sadece bir ay sonra Ocak 1982'de bu kez 24 işçi ciddi bir gaz sızıntısı sonucu hastanelik oldu. Aynı yılın Ekim ayında gece vardiyasında sıvı MIC sızıntısı oldu ve çalışanlarda kimyasal yanıklar oluşturdu. Yerel bir gazeteci olan Rajkumar Keşvani fabrikadaki bu ihlalleri haftalarca araştırıp Bhopal bir felaketin eşiğinde başlıklı makaleler yazdı ama kimse dinlemedi. Hatta şirket artan kazalar üzerine kendi Amerikalı mühendislerini tesise denetime gönderdi. Mayıs 1982'de hazırlanan iç denetim raporu fabrikada 61 farklı kritik güvenlik ihlali olduğunu, tankların çevresinde sızıntı risklerinin bulunduğunu ve personelin yetersiz eğitildiğini açıkça belgeliyordu. Peki merkez yönetim bu rapor üzerine ne yaptı? Hindistan'daki bir tesisin güvenlik bütçesini arttırmayı kar marjlarına vurulmuş bir darbe olarak gördükleri için raporu hasıralt ettiler. Ölen işçiler dikkatsizlikle suçlandı, sızıntılar küçük operasyonel arızalar olarak kayda geçirildi. Fabrika her geçen gün biraz daha çürüyen karbon çeliği boruları ve sensör olarak kullanılan işçileriyle o korkunç Aralık gecesine doğru saatli bir bomba gibi işlemeye devam etti. 1984 yılına gelindiğinde Yeşil Devrim'in rüzgarı çoktan dinmiş, Hindistan'ı vuran şiddetli kuraklık çiftçilerin alım gücünü yerle bir etmişti. Sevin pestisitinin satışları çakılınca Bhopal'deki tesis Union Carbide'ın Connecticut'taki genel merkezi için artık bir prestij projesi değil, bilançodaki bir kambur haline geldi. Şirket yönetimi tesisi kapatmak yerine daha acımasız bir yola başvurdu. Agresif bir maliyet kısma operasyonu. Bu pek öyle ofis kırtasiye masraflarını kısmak veya vardiya sayılarını düşürmek gibi sıradan bir tasarruf planı değildi. Doğrudan E610 numaralı tankta kaynamayı bekleyen tonlarca metil izosiyanatı dizginleyen güvenlik sistemlerinin fişinin çekilmesiydi. Bir felaket anında sızan gazın atmosfere karışmasını engellemek üzere tasarlanmış 4 devasa güvenlik bariyeri vardı. 2 Aralık gecesi bu 4 bariyerin 4'ü de şirketin kar marjını korumak adına kasıtlı olarak devre dışı bırakılmıştı. Birinci bariyer soğutma sistemiydi. Standart kimyasal işletme prosedürlerine göre MIC'nin her koşulda 0 ila 5 santigrat derece arasında tutulması zorunluydu. Isı düştükçe kimyasalın reaksiyona girme hızının yavaşlaması olası bir su temasında müdahale etmek için mühendislere zaman kazandıracaktı. Ancak bu devasa soğutma ünitesi kompresörlerinde kullanılan freon gazından ve elektrikten tasarruf etmek amacıyla olaydan aylar önce tamamen kapatılmıştı. Sistemdeki soğutucu sıvı boşaltılmış, boruları sökülüp fabrikanın başka bölümlerine aktarılmıştı. 40 tona yakın MIC Hindistan'ın 20 derecenin üzerindeki ortam sıcaklığına terk edilmiş, termal kaçak için gerekli olan o ilk koşul bizzat yönetim tarafından sağlanmıştı. İkinci bariyer gaz yıkayıcı, yani literatürdeki adıyla scrubber ünitesiydi. Bu ünitenin çalışma prensibi şöyle: eğer tanktaki basınç artar ve MIC gaz formunda sızmaya başlarsa, bu gaz devasa bir kulenin içine yönlendirilir. Burada gazın üzerine onu anında nötralize edip zararsız hale getiren kostik soda püskürtülür. Ancak kaza gecesi scrubber ünitesi bekleme modundaydı. Daha da vahimi, sızan gazı algılayıp sistemi otomatik olarak başlatması gereken enstrümanlar bozuktu. Ve kostik sodayı pompalayacak olan mekanizma tasarruf amacıyla devre dışı bırakılmıştı.
Bir sızıntı olursa gaz yıkayıcının içinden hiçbir direnişle karşılaşmadan geçip gidecekti. Üçüncü bariyer parlama kulesiydi. Bu kulenin de çalışma prensibi şöyle. Yıkayıcıdan kaçmayı başaran gaz olursa bu 30 metrelik kulenin tepesine yönlendirilecek ve burada devasa bir alevle yakılarak atmosfere karışmadan imha edilecekti. Fakat tabii ki parlama kulesi o gece çalışmıyordu. Sebebi arıza değildi. Kuleyi gaz tanklarına bağlayan ana çelik boru bakımsızlıktan çürüdüğü için 6 ay önce yerinden sökülmüş ve yenisi maliyetli bulunduğu için asla takılmamıştı. Kule fabrika sahasında hiçbir işe yaramayan paslı bir demir yığını olarak dikiliyordu. Dördüncü ve son bariyer ise su perdeleriydi. Eğer gaz tüm sistemleri aşıp havaya fışkırırsa yüksek basınçlı su tazyikleri havaya bir su duvarı örecek ve gazı yere indirip seyreltecekti. Felaket başladığında işçiler paniğe kapılıp su perdelerini açtılar. Ancak fabrikanın su pompalarının basıncı o kadar düşüktü ki su tazyikleri en fazla 15 metre yüksekliğe ulaşabiliyordu. Ölümcül MIC gazı ise 33 metre yüksekliğindeki tahliye bacasından fışkırıyordu. Yani tonlarca gaz su perdelerinin metrelerce üzerinden hiçbir engele takılmadan doğrudan uyuyan şehrin üzerine uçuyordu. Buna bir kaza diyemeyiz. Dünyanın en tehlikeli kimyasallarından birini tutan kafesin kapıları birkaç $100 tasarruf etmek için şirket yöneticileri tarafından bilerek açılmıştı. Takvimler 2 Aralık 1984 Pazar gününü gösterdiğinde Bhopal fabrikasında rutin ama son derece tehlikeli bir işlem başlatıldı. Boru temizliği. Fabrikanın üretim hattındaki tıkanmış boruları açmak için içeriye yüksek basınçlı su veriliyordu. Ancak bu işlem sırasında hayati bir güvenlik kuralı çiğnendi. Normalde temizlenen boruyla MIC tankı arasına kör flanş adı verilen sızdırmazlığı garanti eden metal bir disk takılması gerekiyordu. O gece ya aceleden ya da personelin yetersiz eğitiminden dolayı bu disk takılmadı. Saat 21.30 sularında borulara basılan su bozuk valflerden sızarak doğrudan E610 numaralı devasa tankın içine akmaya başladı. Tankın içinde biraz önce anlattığım o kararsız 40 tonluk metil izosiyanat yani MIC bekliyordu. Su ve MIC temas ettiği an kimyanın en vahşi tepkimelerinden biri egzotermik reaksiyon başladı. Tankın içindeki ısı hızla yükselmeye, yükselen ısı reaksiyonu daha da şiddetlendirmeye başladı. Gece yarısına doğru E610 tankının basınç göstergeleri normalin 5 katına çıktı. Tankın etrafını saran beton zırh içerideki devasa genleşme yüzünden çatlamaya, tanktan korkunç uğultular ve ıslık sesleri gelmeye başladı. Saat 00.05'te tankın emniyet valfi içerideki basıncı daha fazla tutamayarak patladı. Yaklaşık 40 ton sıvı MIC bir volkanın ağzından püskürür gibi 33 metrelik tahliye bacasından atmosfere fışkırdı. O gece Bhopal'de hava serin, nemli ve rüzgarsızdı. Bu koşullar kimyasal bir felaket için neredeyse kusursuz. Havadan ağır olan MIC gazı yükselip dağılmak yerine yoğun bir sis tabakası gibi yere çöktü. Fabrikanın duvarlarını aşan bu görünmez ölüm bulutu, rüzgarın hafif esintisiyle hemen bitişikteki gecekondu mahallelerine, insanların uyuduğu odalara süzüldü. İnsanlar yataklarında öksürerek gözlerinde tarif edilemez bir yanma hissiyle uyandılar. Dışarı çıktıklarında ise onları zifiri karanlık ve her yeri kaplamış, boğazı yakıp kavuran beyaz bir sis bekliyordu. Gaz, nemli havayla birleştiğinde bir tür asit bulutuna dönüşmüştü. İnsanlar nefes almaya çalıştıkça akciğerleri bu zehri içine çekti. O an Bhopal sokaklarında tarihin en büyük ve en sessiz katliamı başladı. Binlerce insan evlerinin eşiğinde, kaçmaya çalışırken sokak ortasında veya çocuklarının başında akciğerlerinin kendi ürettiği sıvıyla dolmasıyla boğularak can verdi. Gaz bulutu şehrin üstüne çöktüğünde Bhopal'deki devlet hastanesi Hamidia ve diğer tıp merkezleri daha önce hiç tanık olmadıkları bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Gece yarısından hemen sonra gözleri tamamen kapanmış, nefes almak için çırpınan ve ağızlarından beyaz köpükler gelen on binlerce insan hastane kapılarına dayandı. Ancak ortada ne bir hazırlık ne de bir teşhis vardı. Doktorlar neyle savaştıklarını bilmiyorlardı. Union Carbide yetkililerine ulaşıldığında şirketin baş tıbbi sorumlusu skandal bir açıklama yaptı. Sızan gaz sadece hafif bir göz yaşartıcı gazdır. Tehlikeli değildir. Etkilenen bölgeleri bol suyla
yıkayın. Bu tıp tarihinin en büyük dezenformasyonlarından biriydi. İşçiler ve halk suyla yıkayın talimatına uydukça felaket daha da büyüdü. Çünkü MIC suyla temas ettiğinde daha da agresifleşen bir yapıya sahipti. Aslında olan şuydu, MIC gazı akciğerlere girdiğinde alveollerdeki nemle reaksiyona girerek dokuları yakıyor ve akciğerlerin içine sıvı dolmasına neden oluyordu. İnsanlar yataklarında veya sokak ortasında kendi vücut sıvılarının içinde boğuluyorlardı. Otopside ortaya çıkan gerçekler kan dondurucuydu. Kurbanların akciğerleri normal ağırlığının 3 katına çıkmış, karaciğerleri ve beyinlerinde kimyasal yanıklar oluşmuştu. Kanları ise parlak kiraz kırmızısı bir renk almıştı. Bu siyanür zehirlenmesinin tipik bir işaretiydi. Alman toksikologlar MIC'nin vücut ısısında parçalanarak kana siyanür saldığını fark ettiler ve tek bir panzehir önerdiler. Sodyum tiosülfat. Eğer bu ilaç kurbanlara hızla verilseydi binlerce hayat kurtulabilirdi. Ancak Union Carbide siyanür etkisini kabul etmenin gazın ölümcüllüğünü itiraf etmek anlamına geleceğini bildiği için bu tedaviyi engellemek adına yoğun bir lobi faaliyeti yürüttü. Şirket gazın kana karışmadığını iddia ederek tıbbi müdahaleyi manipüle etti. Sonuç hastane bahçelerinde üst üste yığılan binlerce hayatını kaybetmiş insan. Felaketin dumanı çekildiğinde Union Carbide'ın stratejisi insani yardımdan hukuki savunmaya evrildi. Şirketin ilk hamlesi olayı bir sabotaj olarak nitelendirmek oldu. İddialarına göre işten çıkarılan mutsuz bir işçi tanka kasıtlı olarak su basmıştı. Ancak bağımsız mühendislik raporları ve şirket içi yazışmalar tüm güvenlik sistemlerinin tasarruf amacıyla aylar önce kapatıldığını ve tesisin bir patlamaya karşı savunmasız olduğunu kanıtlıyordu. Dönemin Union Carbide CEO'su Warren Anderson olaydan birkaç gün sonra Hindistan'a geldi. Göstermelik olarak tutuklandı ancak kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Amerika hükümetinin de baskısıyla özel bir uçakla ülkeden kaçırıldı. Anderson hayatının geri kalanını lüks içinde geçirdi ve Hindistan mahkemelerinin firari ilan etmesine rağmen asla iade edilmedi. 1989 yılında 10 yıl sürmesi beklenen davalar Hindistan hükümeti ve Union Carbide arasında kapalı kapılar ardında yapılan bir anlaşmayla son buldu. Şirket tüm mağdurlar için toplam 470 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Bu rakam kulağa büyük gelebilir ancak detaylara inildiğinde ortaya çıkan tablo mide bulandırıcı. Kurban başına düşen miktar ortalama 500 dolardı. Bir Amerikan devinin ihmali yüzünden hayatını kaybeden bir Hintlinin canına biçilen değer, o dönem bir Union Carbide yöneticisinin akşam yemeği faturasından daha azdı. Bhopal bugün hala kanıyor. Fabrika sahası hiçbir zaman tam olarak temizlenmedi. Tonlarca zehirli atık hala paslı varillerin içinde muson yağmurlarıyla toprağa ve şehrin yeraltı sularına karışmaya devam ediyor. Felaketi yaşayanların çocukları ve torunları bugün hala sakat doğumlar, kronik solunum yetmezlikleri ve kanserle mücadele ediyor. Bhopal'de yaşananlar bir mühendislik hatası veya bir kaza değil. Kontrolsüz kapitalizmin, kurumsal kar hırsının ve 3. dünya insanının hayatının nasıl harcanılabilir görüldüğünün en somut kanıtlarından biridir. Ben Ozan Cansever. Vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.